Motomüzika kanalından herkese merhabalar. Şimdi Ankara'da molamızı verdik. Buradan Kastamonu'ya doğru süreceğiz. Abim de bana eşlik edecek Tiger 900 ile. Bir ara bunun da tadına bakacağız. Bakalım sürüş hissiyatı neymiş, nasılmış. Da ayrı bir video oluşturmayı düşünüyorum. Çankırı'yı geçtik arkadaşlar. Şimdi İn Dağı'nı iniyoruz. Burada size göstermek istediğim çok güzel bir şey var. Kurtuluş Savaşı'nda İstiklal yolunun geçtiği yeri göstereceğim size. Kanlı arabaların geçtiği, atalarımızın cephane taşıdığı İnebolu limanından o İstiklal yolunu göstermek istiyorum. İn Dağı Ilgaz'ın eteklerine iniyor şu an. Daha sonra Ilgaz Dağı'na tırmanacağız. İyiden iyiye de hava soğumaya başladı. Yükseklere çıktık. Aydın'dan beridir 4 mevsim yaşıyorum zaten. Ilgaz tarafında yağmur yağıyor. Bakalım yağmura yakalanacak mıyız? Nasıl olacak? Burası çok tehlikeli bir iniştir. Onun için tabelalar var. Sürekli uyarır sizi. Ters virajları var. Yolun tırtıklı olması da sıkıntı. Kışın tabii ki kar oluyor buralarda. Karşıda İstiklal yolu yazıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Patika şeklinde yol. Bakın şu ileride kıvrılan yol var ya. Hani tam karşısına çıktık İstiklal yolunun. Bu dağları aşıp Ankara'ya, cepheye, cephane getirmiş atalarımız. Evet, şöyle ayağa kalkmam gerekecek. Bakın karşıda yazıyor. İstiklal yolu. Ne zaman gelsem buraya duygulanmamak elde değil. Çok duygulanırım. Karşıda da Yüce Ilgaz Dağı. Hatta şarkısı da vardır. Çocukluğumuzda öğretmişlerdi. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın diye. Bakalım. Şimdi orada yeni yapılan 15 Temmuz İstiklal Tüneli var. Biz tüneli kullanmayacağız. Eski yoldan dağı tırmanarak devam edeceğiz. Daha fazla kafanızı ütülemeyin. Devam ediyoruz. Yağmurlu gibi. Oralar. Çıkacağımız yerler. Yağmurlukları giyelim. Bir çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar, yağmurluğu giydim. Daha doğrusu yağmurlukları giydik beraber. Çünkü Ilgaz tırmanışında yağmur var. Çok güzel bir manzaraya götürüyorum sizi. Benim dağlara aşık olmama sebep olan yegane ya Ilgaz Dağı. Yegane dağ ya mı dedim ben. Arada dilimiz sürçüyor, kusura bakmayın. Buradan başlıyoruz.
Burası eski yol arkadaşlar. Tünel yapılmadan önce çocukluğumda hatırlarım. Tabii bu kadar geniş değildi. Sadece gidiş gelişti bu yollar. Şimdi bir yere kadar böyle stabilize, bir yerden sonra da beton yapmışlar yolu. Şu an gayet güzel. Bana kalacak olursa Kastamonu'ya gelirseniz bu dağ yolunu bir kullanın. Giderken tüneli kullanırsınız. Tabii hızlı ulaşım için o daha iyi. Nereden baksanız bir 20-25 dakika şey yapıyor, yolu kısaltıyor. İşte benim çocukluk aşkım burası. Daha fazla konuşmayayım, sizi manzarayla baş başa bırakayım. Kısa bir yağmur yağmış. Yolu tam ıslatmamış. Zemin kayıyor. Onu işaret ettim. Kayıyor diye. Geçitin zirvesinden sonra bu yol güzel. Güzel yol yapmışlar yani. Buralarda geldiğimiz gibiydi. Şu an güzel yani. Ciğerlerime dolan havayı tarif edemem size. Böyle bir temiz bir hava yok. Şimdi çocukluğumda hep anlatılırdı.
Osmanlı zamanında ilk verem hastanesi burada açılmış diye. Doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum. Ama burada bir verem hastanesi varmış ve buradaki bol oksijenle tedavi ediyorlarmış. Yani gerçekten yani yaşamanız lazım. Burada nefes almanız lazım. Gerçekten harika. Burası da Milli Park'a çıkıyor. Ilgaz Dağı Milli Parkı. Nasıl? Biraz hava alalım değil mi abi? Evet. Arkadaşlar anlatılmaz yaşanır. Anlatılmaz yaşanır. Müthiş. Tek kelimeyle müthiş. Tamam, sen beni takip et abi. Kastamonu'ya geldik. Devamı yarın. Yarın çok güzel yerler planladık. Küre Dağları'ndan Çatalzeytin'e ineceğiz. Size göstermek istediğim çok güzel yerler var. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone olup yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kanala destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Motosikletle kalın. Hoşça kalın.